Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu prolaktin ve Dostinex. Prolaktin bilindiği üzere kadınlarda çok önemli. Memeden süt salgılanmasını sağlayan bir hormon. Erkeklerde son 15-20 seneye kadar aslında cinsellik için, sertleşme için bu kadar da önemli olduğu bilinmiyordu. Son yapılan çalışmalarda eğer prolaktin seviyesi düşükse, prolaktin seviyesi düşük olan erkeklerde sertleşme bozukluğu, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi problemlerin daha fazla görüldüğü, aynı zamanda kalp damar hastalıkları ve insülin direnciyle ilgili problemlerin daha fazla görüldüğü ortaya kondu. Prolaktinin yüksek olması zaten hali hazırda cinsel fonksiyon bozuklukları ve meme büyümesi, jinekomasti, kilo alımı gibi durumların meydana getirdiği bir durum olduğunu zaten biliyoruz. Yani prolaktinin hem yüksek olması hem de düşük olması problemler meydana getirebiliyor. Prolaktinin yükselten nedenlere baktığımız zaman en çok dışarıdan alınan antidepresan ilaçlar, SSRI inhibitörleri, yani beyinde serotonin seviyesini yükselten ilaçlar olduğunu görüyoruz. Çünkü prolaktin aslında bizim beynimizdeki serotonin ve dopamin seviyelerinin bir aynası aslında. Beyinde serotonin arttıkça prolaktin seviyesi artıyor. Dopamin seviyesi arttıkça prolaktin seviyeleri azalıyor. Zaten biz prolaktini düşürmek için kullandığımız ilaçta Dostinex aslında bir dopamin agonisti, dopamin etkisi yaratıyor beyinde ve prolaktin seviyeleri düşüyor. Prolaktin aynı zamanda tiroid hormonuyla da, tiroid beziyle de çok ilişkili. Tiroid bezi eğer düzgün çalışmıyorsa, fonksiyon bozukluğu varsa prolaktin buna bağlı yükselebiliyor. Buna bağlı testosteron düşebiliyor. Onun dışında anabolizan kullanıcılarının bazen kullandıkları anabolizanlara bağlı prolaktin seviyeleri artabiliyor. Özellikle mesela trenbolon kullanımı sonrasında progesterojenik etkiler meydana gelebiliyor, prolaktin seviyeleri artabiliyor. O da bu kullanılan anabolizanın tiroide baskı yapması nedeniyle vücut tiroid hormonu üretmeye çalışırken yanlışlıkla bir yandan da prolaktin üretmesi nedeniyle olabiliyor. Burada şöyle bir yanlış bir uygulama görüyorum arkadaşlar. Bazen bu anabolizan kürü bittikten sonra post-cycle treatment döneminde yüksek doz Dostinex kullanıldığını görüyorum. Yani normal şartlarda Dostinex'in kullanımı haftada bir ama 2 güne bir, 3 güne bir kullananlar var, yüksek doz kullananlar var. Bakıyorsun zaten testosteron tedavisine ya da işte anabolizan kürü bırakmış zaten testosteronu azalıyor. Bir de Dostinex kullanıp iyice prolaktini yerlerde süründürdüğü zaman bakıyorsun kişide sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik güçlü bir şekilde meydana gelebiliyor. Bu durum tabii sıkıntılı sonuçlara meydana getirebiliyor. Prolaktini düşürmek için kilo verilebilir. İlaç kullanılacaksa doktor kontrolünde, kontrollü bir şekilde kan testleriyle beraber yapılabilir. Onun dışında prolaktini yükseltmek isterseniz kilo alımı belki olabilir ya da 5-hidroksitriptofan dediğimiz triptofan amino asiti dışarıdan alınabilir. 5-hidroksitriptofan supplementçiler de eczanelerde satılıyor. Triptofan serotonine dönüyor beyinde ve serotoninin artışına bağlı olarak prolaktinin yükselmesi yakalanabilir normal aralığa sokmak için. Sağlıklı bir ereksiyon için prolaktin seviyesinin dengede olması, ne yüksek ne de alçak olması gerekiyor. Şu da kesin bilgi, prolaktin seviyeniz diyelim ki normal sınırın biraz üzerinde, hafif üzerinde ya da normal sınırın altında. Sizde cinsel fonksiyon bozukluğu olacak diye bir şey yok. Çünkü böyle de çok hasta var. Prolaktin seviyesi bana 70'te gelmiş ama cinsel anlamda hiçbir şikayeti olmayan hastalar da vardı. Ama prolaktin seviyesi 30-35'lerde, prolaktin seviyesini düşürdükten sonra cinsel fonksiyonel düzelen hastalar da vardı. O yüzden bu konuda net sınırları koyamıyoruz ama 70, 80, 90 tabii ki çok yüksek değerler. Prolaktinin aynı zamanda yüksek olduğu zaman makroprolaktinem denilen bir durum da olabiliyor. Yani bağlı prolaktini ölçebiliyor mesela kanda. O da yalancı bir yükseklik verebiliyor bize makroprolaktinemdeki gibi. Yani prolaktin seviyenizle ilgili bir sıkıntınız varsa bir doktora gitmeniz, bu işlerle ilgilenen bir doktora gitmeniz gerekiyor. Endokrinolojik konularla ilgileniyor. Genel olarak bu şekilde prolaktin ve Dostinex. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.